Evet, şimdi Tuzla Karting Park'a geldik. Burada aracı biraz zorlayacağız tabiri caizse. Bakalım bir turu ne kadar zamanda atacağız. Üç, 2, 1. Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda Ioniq 6 serisini inceleyeceğiz. Hyundai. Daha önce biliyorsunuz Ioniq 5 incelemiştik. Sıra sıra gidiyoruz değil mi Yavuz? Evet hocam, sıra sıra gidiyoruz. 7'si de var mı bunun? Bir sonraki seçeneğimiz ne olacak? Muhtemelen Kona olacak. Kano Hyundai'nin olacak veya Kano en serisi. serisini getirmeye çalışacağız. Hyundai En de önemli bir seri bizim için. Bugün karting pistine gittik yine. Klasik Evet. bir tur atma seansımız oldu. Bu araçla ilgili detaylı bilgileri vereceğiz. 100 kilometreye yakında yol yaptım. Onunla ilgili de kağıttaki veriler ve gerçek verileri de konuşacağız. İstersen batarya seçeneklerinden başlayalım. Bugün yine yeşil evimize getirdik. Ondan bahsedeyim. Yeşil evimizde güneşten elektrikle şarj ettik aracımızı. Ne kadarlık bir şarj yaptık bugün? Yaklaşık 17 kWh bir batarya şarjında olurdu. 17 kWh aşağı yukarı 100 kilometrelik bir menzilden aslında bahsediyoruz burada. 17 kWh'i biz güneşten doldurduğumuz için ay sonu şebeke yöneticisiyle SEPAŞ'la dağıtım şirketiyle aldı verdi mahsuplaşma yapacağız. O yüzden 17 kWh çok düşük bir rakam. Biz mesela günde 3 kW'lık sistemle yaklaşık 20-25 kWh civarında burada üretim yapıyoruz. Bir günümüzü bu araca harcadık. Evet, yani bir günlük üretimle aracı 100-120 kilometre mesafeyi dolduracak kadar şarj ettik. Aslında 30 gün boyunca çok ciddi bir rakam ve bu aracı hayli doldururuz. Yani zaten şu an istenen şey de o. Ürettiğin elektriği tabii ki tellere verebilirsin ama ay sonu mahsuplaşma yapmak önemli. Orada da kim ne almış ne vermişe bakılıyor. Olabildiğince evin içinde veya olabildiğince arabayı şarj ederek kullanmak çok avantajlı oluyor. Niye? Şebekeye elektrik verdiğinizde ciddi bir dağıtım bedeli ödüyorsunuz. Elektrik tüketim bedeli ödüyorsunuz. Tabiri caizse satmayın bize diyorlar. O anlamda da arabayı doldurmak çok güzel bir hareket oldu. Bu arabanın bataryası ne kadar? Bunu fulllemek istediğimizde ne olur? Bu aracın bataryası 77.4 kWh. Bunun düşük versiyonu da var. O da yaklaşık 53 kWh. Normal şartlarda zaten aracın fabrika verisi 100 kilometrede 16.9 olarak gözüküyor. Şu an ben 92 kilometre yapmışım. Arabayı aldık geldik. Karting pistine gittik. 16 kWh 100 kilometrede diyor. Fabrika verilerine de gayet yaklaştık ama hani hiç esirgemedik. Yani arabayla gerçekten günlük hayatta kullanacak şekilde kullandım arabayı. 16 kWh, hatta karting pistinde çok daha hızlı turlar atmaya çalıştık. Zorladık. Belki daha efendi kullanımda 15'lere 14.5'lara şehir içinde denk gelmek mümkün olabilir bence. Hatta o kadar güzel kullandınız ki belki bir önceki Ioniq 5'ten daha iyi bir süre yapmış olabiliriz. Evet, zaten süreleri de şey yapacağız. Yani tur atıyoruz. Top Gear'daki gibi hangi arabayla aynı pisti ne kadar sürede dolaşıyoruz. Onunla alakalı da videomuz olacak. Akü boşalma uyarısı diyor. Lütfen aracı parktayız diye ekranlara falan enerji geliyor ya. Araçla ilgili uyarı mesajları da alıyoruz. Akıllı bir araç, her şeyi söylüyor. Bir sürü ayarı var. Hakikaten bence direksiyonu ve kullanım açısından Ioniq 5'ten daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Ioniq 5 ile alakalı da karşılaştırmaya girdik bu arada hızlıca. Bu orta konsol aslında Ioniq 5 bence daha keyifliydi. Çünkü istediğin gibi ayar da yapabiliyordun. Evet, iç ortamı biraz daha genişti. Evet. Burada biraz daha sıkışık bir Sanki ortam var. bu arayı kapattıkları için burada kendinizi bir sıkışmış hissiyatı yaşayabiliyorsunuz ama geniş bir araç, yani çok da sıkışık olduğumuz söylenemez. Ama tabii orta konsolun hareketli olması ve arada boşluğun olması bence Ioniq 5'i o anlamda öne geçiriyor. Ben genel olarak elektrikli araçlarda şöyle bir handikap olduğundan dolayı sıkıntı çekiyorum. Bence rahatsız edici. Emniyet kemerini takacağımız alan çok kısıtlı. Yani ara konsol, bu ara bölmenin olduğu yer ve emniyet kemerinin arasında çok boşluk yok. Takarken zorluk çekebiliyorsunuz. Elektrikli araçlarla ilgili benim ortak gördüğüm negatif özellik diyebilirim belki. Benim söyleyebileceğim şu var. Ioniq 6 biraz daha sportif tarzda bir otomobil. Ioniq 5 biraz daha aile aracı gibiydi. Biraz daha geniş ve SUV tarzıydı. Evet. Ioniq 6 da biraz daha sportif. Bence Ioniq 5 de Ioniq 6 daha büyük hatta. Hakikaten devasa bir araç hissiyatı veriyor ama gaza dokunduğunuz zaman da araba kendini atıyor ileri doğru. Elektrikli araçlarla ilgili hakikaten hani hiç elektrikli arabaya binmeden yorum yapmak bence çok doğru değil. Yeri gelmişken şunu söylemekte de fayda var. Elektrikli sürüş haftası var ve birçok elektrikli arabayı tek bir noktada bulma şansınız var. Bir elektrikli arabaya binmeden onunla ilgili yorum yapmak aslında çok da doğru değil. Çünkü hakikaten izleniminiz değişecek. Bu arabaları kullandığınızda ya hakikaten farklıymış diyeceksiniz. Tabii arabaya bindikten sonra fikriniz yine değişmeyecek.
ulaşmayabilir ama elektrikli araba konusunda yorum yapmadan önce bir araca binmek bence çok kıymetli. O yüzden bu sene bildiğim kadarıyla elektrikli sürüş haftası otodromda olacak. Yavuz, bir bakar mısın, sana zahmet, tarihlerini de verelim yeri gelmişken. Bu şekilde birçok elektrikli arabayı deneylemeniz, tecrübe etmeniz mümkün olacak. Çok fayda sağlayacağınıza inanıyorum. 5. elektrikli hibrit sürüş haftası 14-15 Eylül arasında olacak. 14-15 Eylül'de Otodrom Tuzla'da birçok elektrikli arabayı test edebilirsiniz. Yeri gelmişken de söylemiş olalım. Evet, araba gerçekten keyfi size veriyor. Spor moda aldığınız zaman normal mod, eco mod, farklı modları zaten var. Spor mod gerçekten arabayı çok ciddi ivmelendirebiliyor. 16 kWh 100 km bizim gerçekten deneyimlediğimiz 92 km yaptığımız yolda edindiğimiz gerçek harcama değerimiz 16 kWh. Hakikaten de şu an güneşten bunu şarj etmek, kendi ihtiyacımız için kullanmak çok keyifli bence. Kesinlikle hocam. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yoksa arabanın içerisinde sıcaktan boğulmadan videomuzu sonlandıracağız. Bence hemen Tuzla Karting pistine gidelim. Orada ne kadar süre yaptığımıza bakalım. Evet, şimdi Tuzla Karting Park'a geldik. Burada aracı biraz zorlayacağız tabiri caizse. Bakalım bir turu ne kadar zamanda atacağız. Üç, 2, 1, başla. Bence çok güzel oldu. Bu imkanları bize sağladığı için Fertan Başiskele Kocaeli Şubesi'ne gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu araçlar almak, kullanmak kolay değil bu organizasyonlara, öyle söyleyeyim size. Çok teşekkürler Fertan'a da. Evet, bir videomuzda da sıcaklarla boğuşuyoruz. Geçtiğimiz videoda da öyle olmuştu. Hatta telefon durmuştu. Şimdi de ikinci telefonla kaydımızın son finalini çekmek istiyoruz size. Umarım bu videomuz faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa videonun altında her zaman yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince bilgi paylaşmak isteriz sizle. Biz de öğrenmek isteriz. Çünkü bu konuların ucu bucağı yok açıkçası. Yavuz, sen de bir şeyler eklemek ister misin? Videoyu hızlıca kapatalım. Biraz serinleyelim. Bu şekilde videolar gelmeye devam edecek. Tüm elektrikli araçları yeşilimize şarj etmek istiyoruz. Tüm verileri de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu senin devamında gelecek diyebilirim son olarak da. Teşekkürler. Güzel de bir bilgi vermiş oldun. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.